Merhaba sevgili izleyiciler, ben Duygu Günbey. Hayvanlar hakkında videolar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda okyanuslarda şimdiye dek keşfedilen en tuhaf hayvanları sizler için derledim. Gelin bu ilginç canlılar nelermiş birlikte bakalım. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'ya göre okyanusların yalnızca %5'ini keşfettik. Bu da hakkında hiçbir şey bilmediğimiz %95'lik devasa bir canlı oranı olduğu anlamına geliyor. Aslında bu durum bilim insanlarının ve kaşiflerin neden arada bir bilinmeyen ya da garip yaratıklarla karşılaştıklarını da bize açıklıyor. İşte şimdiye dek okyanuslarda keşfedilmiş 11 tuhaf canlı. İlk sıradaki canlımız dünyanın en uzun hayvanı unvanına sahip Sifanofor. Bilim insanları Ningalu Kanyonu'nda yaklaşık 120 metre uzunluğunda önce UFO sandıkları bu canlıyı keşfetti. Sifanofor adlı bu canlı binlerce küçük klondan oluşuyor. Bir araya gelerek bir bütün oluşturan klonların bir bölümü yüzmekten, bir bölümü de üremeden sorumlu. Keşfedildikten sonra şimdiye kadar bilinen 175 türü bulunan sifanoforlar bir beyinleri olmadan çevrelerini algılıyor ve devasa uzunluklarına rağmen topluca hareket ediyor. Etçil olan bu hayvanlar küçük kabuklular ve ufak balıklarla besleniyor. Biz insanlar için de tehlikeli canlılar olan sifanoforlar 30 ila 50 santimetrelik dokungaçlarıyla bir ağ örüyor, felç edici ve bazen de ölümcül olan toksinler salgılayarak avlarını bu ağa hapsedip etkisiz hale getiriyor. Bu dev okyanus canlıları genellikle de Kuzey Atlantik İzlanda kıyılarında ve Güney Pasifik'teki Şili kıyılarında bulunuyor. Okyanusta keşfedilmiş en tuhaf hayvanlardan biri de kırmızı dudaklı yarasa balığı. Galapagos yarasa balığı olarak da anılan bu canlının sanki ruj sürmüş gibi görünen kırmızı dudakları vardır. Farklı şekli ve parlak kırmızı dudaklarıyla karşımıza çıkan bu canlıyı ilginç kılan özelliği sadece kırmızı dudakları değil, okyanus tabanı boyunca ayakta durması ve yürümesine yardımcı olan yüzgeçleridir. Yarasa balıkları bir balıktan beklenecek olanın aksine yüzme konusunda ise oldukça başarısızdırlar ve yüzmeye yönelik birçok özellikleri de körelmiştir. Diğer küçük balıklar solucanlar ve yumuşakçalarla beslenirler. Kendilerini bulunduğu yere kamufle edebilme özellikleriyle de hem avları hem de avcıları tarafından fark edilmezler. Galapagos adaları çevresinde ve Peru açıklarında 3 ila 76 metre derinliklerde yaşarlar. Sıradaki canlımızsa yassı bedeni, oldukça büyük kafası ve ağzıyla öne çıkan sivri dişlere sahip fener balığı. Neredeyse bedeninin 2/3'ünü oluşturan başı ve sırtındaki dikenli yüzgeçleriyle karşımıza çıkan bu balık derin deniz sakinlerinden yalnızca bir tanesi. Sırtındaki 2 adet dikenli yüzgeçlerden biri burnunun ucuna kadar uzanıyor ve bu yüzgeç tıpkı bir fener gibi ışık saçıyor. Adını da zaten buradan alıyor ve bu ışığı bir oltanın ucundaki yem gibi kullanıyor. Derin denizlerin karanlığında da küçük balıklar bu ışığı merak ediyor ve balığın ağzına kadar yaklaşıp sonrasında kendilerini fener balığının midesinde buluveriyor. Genellikle küçük balıklar ahtapotlar ve ıstakoz gibi kabuklularla beslenir ve deniz tabanında bedeninin bir bölümünü kuma gömerek avlanırlar. Atlas Okyanusu'nun kuzeydoğu kıyılarında, Akdeniz'de, Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de bulunurlar. Ayrıca Afrika'nın batı kıyılarıyla Güney Amerika'nın doğu kıyılarında ve Japonya çevresinde de yaşarlar. Genellikle 300 ila 350 metre derinliklerde bulunurlar ama çok daha derinlerde yaşayan türleri de vardır. En tuhaf okyanus canlıları videomuzda sıra okyanusun derinliklerinde yaşayan deniz domuzlarında. Karada yaşayan ve aynı adı taşıyan domuzlara çok benzedikleri için bu ismi almışlardır. Pembe renktedirler ve zamanlarının çoğunu çamurlu deniz tabanında ölü hayvanları ve algleri arayarak geçirirler. Deniz domuzları derin okyanus diplerinde, özellikle de Atlantik, Hint ve Pasifik okyanuslarındaki abisal düzlüklerde yaşarlar. İlk kez 2008 yılında Antarktika'da okyanusun dibinde yapılan bir araştırma sırasında keşfedilmiştir. Sıradaki canlımız da dünyada yaşayan en büyük eklem bacaklı unvanına sahip Japon örümcek yengeci.
Yetişkin bir Japon örümcek yengeci neredeyse 4 metreye ulaşan bir bacak açıklığına, 37 santimetreye kadar varan vücut boyutuna ve 20 kilograma kadar ulaşan bir ağırlığa sahiptir. Gövdesi turuncudur. İnce ve uzun bacaklarında beyaz lekeler bulunur. Bileşik gözleri ön tarafta yer alır ve aralarında 2 diken bulunur. Devasa görünümlerine rağmen nispeten zararsızdırlar ve genellikle Pasifik Okyanusu'nun dibinde Japon takım adaları çevresinde yaşarlar. Burada ölü hayvanlar ve kabuklu deniz canlıları ile beslenirler. 80 milyon yıldır var olan, yaşayan fosiller olarak da adlandırılan fırfırlı köpek balıklarında sıra. Bu canlılar dev yılan balıklarına da benzetilmektedir. Yılan balığı gibi yüzer ve uzunlukları 2 metreyi bulabilir. Tıpkı yılanlar gibi avlarını bütün olarak yutarlar. Büyük bir ağzına hakim olduğu büyük, geniş ve düz bir kafaya sahiptirler. Ağızlarında 300 adet keskin diş vardır. İlginç özelliklerinden biri de hamilelikleridir. 3,5 yıla kadar gebe kalabilirler ve bu bilinen tüm omurgalılar içerisinde gerçekleşen en uzun hamilelik rekorudur. Bir seferde 2 ila 15 yavru doğurabilir ve herhangi bir zamanda üreyebilirler. Fırfırlı köpek balığı hem Pasifik hem de Atlantik Okyanusu'nda geniş bir yelpazeye sahiptir ve genellikle 1000 ila 1500 metre derinlikteki sularda yaşarlar. Bu hayvanın adına aldanmayın, o ne bir kalamar ne de bir ahtapottur. Vampir kalamar. Bilim insanları onu kafadan bacaklı olarak sınıflandırıyor. Bazen ışığa bağlı olarak maviye dönüşen koyu kırmızı gözleri nedeniyle vampir adını almışlardır. Çoğunlukla da ışığın olmadığı mezopelajik bölgelerde yaşıyorlar. Bu hayvanların beyinleri de oldukça gelişmiştir ve avlarını izlemek, avlamak ve kaçmak için karmaşık stratejiler kullanabiliyorlar. Ayrıca sonar gibi avcıları izlemek için gelişmiş duysal sistemlere de sahiptirler. Bir diğer ilginç özellikleri ise yüksek basınca ve soğuk sulara dayanıklı olmaları. Normal şartlarda yaşamamızın mümkün olmadığı derinliklerde hayatta kalabiliyorlar. Sıradaki canlımızsa yapraklara benzeyen yüzgeçleriyle karşımıza çıkıyor. Bu canlılar daha çok sürüklenen deniz yosunlarına benzetiliyor. Yosuna benzeyen görüntüleri sayesinde avları tarafından genellikle fark edilmeyen deniz ejderleri hortumlarını birdenbire uzatarak suda bir emme kuvveti yaratıyor ve avlarını içine çekerek yutuyorlar. Plankton, deniz yosunları ve diğer küçük yiyeceklerle besleniyor, insan dışında da herhangi bir canlı tarafından avlanmıyorlar. Yapraklı deniz ejderlerinin bir başka önemli özelliği de erkeklerin kuyruklarında taşıdığı yumurtaları çevresinde korumaya almasıdır. Deniz atıyla akraba olan bu canlılar Güney ve Batı Avustralya sularının yerlisidir ve genellikle sığ, ılık sularda yaşarlar. Videomuza püsküllü köpek balığı ya da bilinen diğer adıyla halı köpek balığı ile devam edelim. Bilimsel adı wabugan olan bu canlı Hint ve Pasifik Okyanusu'nda yaşayan bir türdür. Adını da vücudunu kaplayan uzun ve ince deri çıkıntılarından alıyor. Bu çıkıntılar köpek balığının mercan resiflerinde kamufle olmasına ve avlanmasına oldukça yardımcı oluyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğa ve 5 kilogram ağırlığına ulaşabiliyorlar. Genellikle geceleri aktif olan püsküllü köpek balıkları, gündüzleri ise mercan resifleri arasında saklanarak dinleniyor. Küçük balıklar, kabuklular ve yumuşakçalarla besleniyorlar. Biz insanlar için tehlikeli olmayan bu canlılar, Batı Pasifik Okyanusu ve Doğu Hint Okyanusu'nun sığ, ılıman ve tropik sularında yaşıyorlar. Bu köpek balıkları diğer köpek balıklarına hiç benzemiyor. Goblin köpek balıkları bildiğimiz köpek balıklarına benzemezler ve yassılaşmış, uzun bir buruna sahiptirler. Dişleri çivimsi, renkleri de pembemsidir. Daha çok kılıç balığının köpek balığı versiyonudurlar. Ağızları kapalı olsa da buna rağmen bazı dişleri görülebilmektedir. Çeneleri oldukça geniştir ve bu kolaylıkla beslenmelerine olanak sağlar. Genellikle kabuklular, kafadan bacaklılar ve ufak balıklarla beslenirler. Çoğu köpek balığının aksine daha yavaş yüzerler çünkü yüzgeçleri daha kısadır. Denizaltı kanyonlarında su yüzeyinin 100 metre ve daha derinlerinde yaşarlar.
Bu hayvansa istediği zaman erkek, istediği zaman da dişiye dönüşebiliyor. Bazen deniz kelebekleri olarak da adlandırılan deniz melekleri genellikle deniz anası ve diğer benzer canlılarla karıştırılan sümüklü böcek türlerindendir aslında. Yaklaşık 2 metre uzunluğa sahip oldukları da görülmüştür. Çiftleşmek içinse ihtiyaç duydukları cinsiyete dönüşebiliyorlar. Bir doğumda 6 ila 10 yavru deniz meleği dünyaya getirebiliyorlar. Isırgan yırtıcılardır ve tercih ettikleri yiyecekler arasında yakın akrabalarından olan deniz kelebeği de bulunmaktadır. İlkbahardan sonbahara kadar Kuzey Atlantik ve Arktik okyanuslarında yaşarlar. Kış aylarından korunmak içinse Kuzey Hokkaido kıyılarına göç ederler. Deniz melekleri dünya çapında soğuk ve ılıman sularda bulunabilirler ancak yaklaşık 600 metre derinlikte orta su bölgesinde yaşadıkları için fark edilmeleri kolay değildir.